Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ve kat kat çok güzel bir börek tarifi hazırladım. Şöyle içi kat kat olan bu lezzetli börek tarifimizi bugün oklava kullanmadan sadece merdane ile yapacağız. Sözü çok uzatmadan hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Böreğimizin hamuru için 2 su bardağı kadar ılık sütümüzü kasemin içerisine alıyorum. 200 mililitrelik klasik bir su bardağı kullandım. Sonrasında içerisine 1 çay bardağı olacak şekilde yoğurdu ve 1,5 tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. Bu böreğimiz mayalı bir börek değil. Bu aşamada 1 paket kabartma tozunu da ekleyerek çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ve ardından yavaş yavaş ve kontrollü olarak un ekliyorum. Burada toplamda 4 su bardağı kadar unum vardı. İlk aşamada yarısını ekledim ve elimle hamurumu yoğurmaya başladım. Kase içerisindeki börek hamurumu elimle yoğurarak güzelce toparladıktan sonra bu aşamada 5. bardak unumu da yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekliyorum. Böreğimizin hamuru orta sertlikte bir hamur olacak. Bu yüzden lütfen unu birden bocalamayın. Yavaş yavaş ekleyin ki hamurunuz istediğiniz kıvamda olsun. Ayrıca her marka un ve kalitesine göre alacağı un miktarı az da olsa değişir. Bu yüzden lütfen sizler de ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Kase içerisinde toparladığım hamurumu sonrasında unlamış olduğum tezgahıma aldım ve tezgah üzerinde de 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde orta sertlikte ve ele yapışmayan bir kıvamda börek hamurumuz olacak. Hamuru hiç bekletmeden bezelere ayırıyorum. Toplamda 6 eşit parçaya böldüm ve her bir bezenin ağırlığı da yaklaşık 180 gram ağırlığında. Bezelerimi şöyle içe doğru katlıyorum ve güzelce pürüzsüz bir kıvam elde ederek hazırlıyorum. Daha sonra unlamış olduğum servis tabağının içerisine alarak her birini yerleştiriyorum. Bu ölçülerle toplamda videonun başında gördüğünüz gibi 3 tane dikdörtgen börek yapabilirsiniz. Ama ben bir tanesini de videomun ilerleyen kısımlarında göstereceğim üzere yuvarlak olarak yaptım. Şimdi hazırlamış olduğumuz bezeleri tezgah üzerinde 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Bu aşamada şöyle kesmiş olduğum bir buzdolabı poşetini ve mutfak örtüsünü örterek kenarda beklemeye alıyorum ve ben de bu arada tereyağımı hazırlıyorum. Burada toplamda 100 gram kadar tereyağım var. Ocak üzerinde güzelce eritiyorum. Bu aşamada tereyağınızı sakın kızdırıp yakmayın. Eridikten sonra altını kapatıyorum ve sonrasında küçük bir çay bardağı ölçüsünde içerisine sıvı yağ ekliyorum. Yağımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alarak biraz soğumaya bırakalım. Ilık olarak kullanacağız. Şimdi dinlenen bezelerimden bir tanesini unlamış olduğum tezgahımın üzerine aldım ve kalan bezelerin de üzerinin kurumaması için bu şekilde kenarda kapalı olarak beklemeye alıyorum. Bugün ben böreğimin yapımında merdane kullandım. Oklavayla açmadım. Sizler de eğer oklava kullanamıyorsanız bu böreği merdane ile açarak pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Börek bezelerimiz kenarda dinlendiği için bu aşamada hiçbir şekilde sizi zorlamayacaktır ve kolaylıkla hemen böreğinizi bu şekilde büyütüp açabilirsiniz. Şöyle kalınlığı da göstermek istiyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin ama çok da incecik olmasına gerek yok. Bu kalınlıkta olması yeterli. Bu ölçülerde açmış olduğum bezemin üzerine şimdi eritmiş olduğum tereyağından 3-4 yemek kaşığı kadar döküyorum ve her yerinin hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce yağlamaya özen gösteriyorum. Daha sonra bu iki uç kısmını bu şekilde içe doğru katlayalım ve katlamış olduğum üst kısma da tekrar tereyağı sürerek yine her yerine güzelce fırça yardımıyla sürelim. Bu aşamada her yerini güzelce yağlamaya özen gösterin ki böreğinizin araları da kat kat çok güzel açılsın. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde yağlamaya özen gösteriyorum ve sonrasında da yine bu şekilde üstüne katlayarak kare şeklinde hazırlıyorum ve servis tabağına alarak kenarda bekletiyorum.
Şimdi de ikinci bezemi yine aynı şekilde merdane ile ara ara da üzerini unlayarak güzelce açarak büyütüyorum. Yine ilk bezemde olduğu gibi aynı ölçülerde ve kalınlıkta açmaya özen gösteriyorum ve bu şekilde açtıktan sonra bu bezemin de üzerine yine 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı gezdirerek her yerini güzelce fırçayla yağlıyorum. Söylediğim gibi her yerini güzelce kuru yer kalmayacak şekilde yağlayın ki ara katları belirgin bir şekilde kat kat olsun. Şimdi kenarda hazırladığım o kare yufkayı bu şekilde ortasına yerleştiriyorum ve tekrar birbirinin üzerine videoda gördüğünüz gibi katlayarak ve kuru yerlerini de tekrar yağlayarak bu şekilde 2 tane üst üste kare şeklinde hazırlıyorum. 2 bezeyi bu şekilde birbirinin üzerine katlayarak hazırladıktan sonra tekrar servis tabağına alarak diğer bezelerimi de aynı işlemi yaparak hazırlamaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, 2 tane börek hamurunu bu şekilde hazırladıktan sonra servis tabağına alıyorum ve üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatarak buzdolabının alt kısmında dinlendiriyorum. Bu arada ben de kalan 2 tane bezemi videomun başında da bahsettiğim gibi yuvarlak börek hamuru olarak hazırlayacağım. Bunu da sizlere alternatif olarak göstermek istedim. Tekrar unlamış olduğum tezgaha bezemi aldım ve aynı boyutlarda her iki bezemi de açarak büyüttüm. 2 tane bezeyi de açıp hazırladıktan sonra açmış olduğumuz son bezemizin üzerine bu şekilde tekrar güzelce yağlayalım. Yağın yine her yerine güzelce gelmesine ve hiç kuru yer kalmayacak şekilde yağlamaya özen gösterelim ve ardından açmış olduğumuz ikinci bezemizi de tam üzerine kapatalım. Kenar kısımlarının birbirinin üstüne gelmesine bu aşamada dikkat edelim ve sonrasında tekrar eritmiş olduğumuz tereyağından üzerine dökerek fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Sonrasında videoda gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlarından çekiştire açmış olduğumuz yufkaları büyütelim. Ben bugün 2 tane bezeyi üst üste koyarak bu böreği hazırlıyorum. Sizler dilerseniz ilk aşamada 6'ya böldüğünüz bezeleri üçerli grup halinde 2 tane yuvarlak börek olacak şekilde böyle hazırlayabilirsiniz. 2 tane yaptığınızda böreğinizin kalınlığı biraz daha ince oluyor. Ben ince sevdiğim için bu şekilde hazırladım ve sizlere de fikir olması amacıyla burada paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yağın da etkisiyle kenarlarından çekiştirdiğinizde kocaman bir yufka oldu ve bu aşamada ben hazırlamış olduğum maydanozlu peynir karışımını her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Peynirli iç harcı yaydıktan sonra son aşamada kalan yağımdan da biraz üzerine gezdiriyorum ve ardından uç kısımdan başlayarak böreğimi kocaman büyükçe bir rulo haline getiriyorum. Bu aşamada böreğinizi aşırı şekilde sıkı sarmanıza gerek yok. Biraz gevşek olacak şekilde sararak bu şekilde büyükçe bir rulo elde edin. Ve sonrasında bir servis tabağına gül böreği sarar gibi birbiri etrafına dolayarak sarın ve bunun da üzerine bir poşet kapatarak buzdolabına alın. Dilerseniz bu 2 börek tarifimi de akşamdan bu şekilde hazırlayıp buzdolabının alt kısmında bekleterek sonrasında sabah kalkıp son şeklini vererek de hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk hazırladığım böreklerimin hamurunu buzdolabından çıkardım ve içerisindeki tereyağı da çok güzel bir şekilde donmuştu. Tezgahımı da ve hamurumun üzerini de biraz unladıktan sonra şöyle merdane ile bastırıyorum ve biraz genişletiyorum. Bu aşamada böreğinizi böyle patlatmamaya da dikkat edin. Şöyle dikdörtgen uzun bir şekilde
Merdane ile güzelce genişletip büyüttükten sonra artık böreğimize son şeklini vereceğiz. Böreğimin orta kısmına tekrar maydanozlu peynirli karışımı güzelce serpiştiriyorum ve sonrasında kenarlarını içe doğru katlayarak ince dikdörtgen bir şekilde börek elde ediyorum. Böreğimin kenar kısımlarını da düzelttikten sonra hafifçe de üzerine bastırarak yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bu aşamada bir tane yumurtanın sarısını da yine böreklerimin her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla üzerine bu şekilde verev çizikler atıyorum. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarda açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Böreklerimi önceden ısıtılmış olan fırında pişireceğim. Böreğinizi fırına yerleştirirken de en alt rafa yerleştirin ki böreklerinizin üzeri hemencik kızarıp yanmasın. Gördüğünüz gibi fırın içerisinde pişerken böreklerimiz çok güzel kabarmaya ve kızarmaya başladılar bile. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada böreklerimin üzeri ve altı çok güzel pişmişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre böreklerinizi kontrollü olarak pişirin. Bu arada ben böreğimin bir tanesini sade, bir tanesini de peynirli olarak hazırladım. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Ve fırından çıkan böreğimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra doku testi yaparak da size yakından göstermek istiyorum. Üzeri ve altı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, kat kat çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel börek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oklava kullanamayanların bile merdane ile rahatlıkla yapabileceği şöyle dışı çıtır çıtır, içi de kat kat çok lezzetli bir börek oldu. Dilerseniz akşamdan hamurunu hazırlayıp buzdolabında bu şekilde bekleterek sonrasında kahvaltıya pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. Şöyle yuvarlayarak hazırladığım böreğimi de tekrar size hazırlayarak göstermek istiyorum. Dolapta dinlendirdim. Onu da tezgah üzerine alarak üzerine bastırarak merdane ile biraz genişlettikten sonra yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine aldım. Üzerine biraz kalan yumurtanın içerisine yoğurt ekleyerek sürdüm. Ardından bir çatalla böyle çizikler attıktan sonra üzerine de hafifçe delikler açtım ve tekrar önceden ısıtmış olduğum alt üst ayarda 180 derecede kontrollü olarak pişirdim. İki şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben de fikir olması amacıyla sizlere bu şekilde göstermek istedim ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.